Değiştirmeyecek misin yolu? Burası görme engelliler yolu. Abim bir git. Değiştirecek misin? Bir daha gideceğiz buradan. Bir defa geçir hadi. Ne yapacağız? 30 defa değiştirmeyecek misin yolu? Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu video tamamen spontane aklımıza geldi ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu videoda kısaca şundan bahsedeceğiz. Bazen şehirleri tasarlayan insanların, bazen de o şehirde yaşayan insanların yaptığı hatalar engelli veya dezavantajlı insanların hayatlarını zorlaştırmak üzerine çalışıyor. Bazen kolaylaştırıyor ama bazen kolaylaştırdığından daha fazla zorlaştırıyor. Bu örnekleri karşımıza çıktıkça gezerken çekeceğiz ve video haline getireceğiz. Şimdi ilk örnekle başlayalım. Bu karşımıza çıkacak muhtemelen en hafif örneklerden biri. Burada bir görme engelli yolu var. Görme engelliler bu yolu takip ederek gitmek istedikleri yerlere giderler. Fakat görebileceğiniz gibi bu görme engelli yolunun sonunda bir elektrik panosu var. Hiç görmeyen biri bu yolu referans alarak yola çıksa ya elektrik panosuna çarpıyor ya da yolunu kaybediyor. Bunun gibi birçok sorunla karşılaşacağız. Sadece görme değil, muhtemelen diğer engelli gruplarının da yaşadıkları birçok problem vardır. Ben sadece görebildiklerimi anlatacağım. Fark edebildiklerimi anlatacağım. Kendi tecrübelerim, arkadaşlarımın anlattıkları serzenişler de vardı. Onları da birleştirip harmanlayıp video haline getirmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Umarım insanlara ulaşır bu video. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve insanlara bunu paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu bilgiler paylaşıldıkça bu sorunların üstesinden geleceğiz. Hadi şimdi videoya başlayalım. Görüşmek üzere. İki adım yürümeden neredeyse yeni bir sorunla karşılaştık. Arka arkaya geliyor diyebiliriz. Şimdi burası gerçekten daha demin bahsettiğim gibi görme engelli yolu. Evet, inanması bazen çok güç. Daha demin de videoda gördünüz. Önce zikzaklar çizdiriyor size yol. Yani normal bir insan rahat rahat giderken siz slalom atıyorsunuz görme engelli olarak. Onun dışında bir de böyle insanlar bu yolun neden yapıldığını bilmeden sanki bu bir süsmüş gibi kaldırımlara döşenmiş. Üstüne tabela koyuyor. Yani onların kazanacakları bir para muhtemelen bir görme engellinin burada yaşayabileceği bir sorundan daha değerli. Bu da bir problem. Bu bakış açısı problemi zaten. Sadece yöneticilerde bazen insanlar da aynı hataya düşüyor. Bunları da çözmemiz lazım. Diyebilirsiniz ki görme engellilerin bastonları var. O bastonlara güveniliyor olsaydı sadece bu yollara ihtiyaç duyulmazdı. Demek ki bu yol varsa bastonla değil, bu yolları referans alarak yürüyecek o insanlar. Yani baston sizin aslında tamamen engellerden korunmanızı sağlamıyor. Kullanabileceğiniz yöntemlerden sadece bir tanesi. Bu yollarda bir yöntem. Ama siz o yöntemin bir tanesini alırsanız zaten bu hayatta zor olan insanların işini daha çok zorlaştırmış oluyorsunuz. Değiştirmeyecek misin yolu? Burası görme engelliler yolu. Abim bir git. Değiştirecek misin? Bir daha gideceğiz buradan. Bir defa geçir hadi. Ne yapacağız? 30 defa değiştirmeyecek misin yolu? Engellilere saygı duymak lazım. Ben cahil bir insan değilim. Özür dilerim. Ben yaptığımızın hata olduğunu ben iyi biliyorum yani. Hata olduğunu da biliyorum. Daha ne diyeyim sana? Söyle. Daha yola çıkalı yaklaşık 500 metre oldu. Ama daha şu görme engelli yolunun bile problemlerini anlat bitmedi. Şimdi deneyerek göreceğiz. Engelli yolu tam olarak işlevini yerine getirebiliyor mu? Bakalım. Engelli yolunda yürüyorum. Görme engelliler bu yolu takip ederek yollarını buluyorlar. Ve burada görme engelli yolu bitti.
Zaten bu yolun ilerisinde bu görme engelli yolunun devamı yok. Yani bu yol artık işlevini kaybetti. Zaten bu sorunlar yüzünden Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/10'ünü oluşturan engelli nüfusu sosyalleşemiyor. Hani hep sorarlar, bu engelliler nerede, bu kadar milyonlarca engelli varsa biz niye görmüyoruz diye. İşte bunun en büyük nedeni bu. Biz özellikle büyük engel oranını yaşayan insanları sosyal yaşantıya katmak konusunda başarısız kalıyoruz. Yaya geçitleri insanları karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçirmek için tasarlanır. Tabi buradaki en önemli husus senin karşıya geçmene engel olmaması gerekiyor. Şimdi bakalım, burada bir yaya geçidi var. Yaya geçidinin orta bölümüne, röportaja baktığımız zaman rampası falan çok düzgün, bir engellinin geçebileceği standartlarda diyebiliriz. Ama bir de karşı açıdan benim bulunduğum yere bakalım. Fakat karşı açıdan baktığımızda görülebiliyor mu bilmiyorum. Yaya geçidinin bu tarafında tekerlekli sandalyeli bir bireyin çıkması için uygun bir şart yok. Yani tekerlekli sandalyeli yaya geçidinden buraya kadar geldikten sonra burada kaldırıma çıkabilmek için illaki başkasının bir yardımına muhtaç kalıyor. Halbuki ufacık bir rampa bu işi bu kadar zorlaştırmazdı. Tekerlekli sandalyedeyseniz istediğiniz tek şey aslında sadece düz yollar. Yani zaten kaldırımlarda belli bir açının üstünde kaldırımdan inmek, çıkmak çok zorken bir de yükseltiler var. Böyle bir sorun var. Mesela bu kaldırım yaklaşık 30 santim yüksekte bulunuyor. Yani ben tekerlekli sandalyede bulunsam ve buradan ileriye doğru gitmek istiyor olsam muhtemelen buradan çıkamayacağım ve ya yolumu uzatacağım ya da bu yolculuk planından vazgeçmiş olacağım. Eğer oradan buraya geliyor olsam belki buradan düşeceğim, belki tekerlekli sandalyem zarar görecek ki böyle bir durumda engelli birinin tekerlekli sandalyesinin bozulması demek onun evine belki de ulaşamayacağı anlamına geliyor. Özellikle bu kimsenin ortalıkta olmadığı bir saatse. Evet, şimdi de nizami ölçülerde sayılabilecek bir rampanın önündeyiz. Ama sadece rampanın niteliği çözüm olmayabiliyor. Örneğin burada bir arabanın park ettiğini görüyoruz. Yani engelli şehirlerin yapısıyla mücadele ederken bazen de o şehirde yaşayan insanlarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Artık bunu empati eksikliği mi diyelim, bilgisizlik mi ya da bencillik mi, adını siz koyarsınız. Ama bu durumda görebiliyoruz ki bazı şeyler gerçekten çok eksik. Evet, normalde arabaların kaldırıma park etmeleri zaten abesken, bir de o kaldırımda engelli yolu var ve orada araba görüyorsanız gerçekten çok söyleyecek bir şeyiniz kalmıyor. Yaya geçitleri neden kullanılır? Belli bir trafik yoğunluğunun üstündeki noktalarda yayaların güvenli bir şekilde karşı noktaya geçmesi planlanır. Fakat burada göreceğiniz gibi yaya geçidinin bittiği noktada bir rampa yok. Yani bu yaya geçidinde yalnızca engelsiz insanların sağlıklı bir şekilde karşıya geçmesi istenmiş. Yürüme problemi yaşamayan bir insanın bile özellikle karanlıkta sağ salim inmekte zorlanabileceği bu tip bir kaldırımdan tekerlekli sandalyeli insanların rahatlıkla ve sağ salim inmelerini bekliyoruz. Bazı insanlar için ulaşım harcadıkları para ve benzin ve kat ettikleri kilometrelerden ibaret. Eğer tekerlekli sandalye kullanıyorsanız işin içine giren birçok unsur var. Örneğin gittiğiniz yollardaki engeller ve size koyulan setler. Bunu göstermekten utanıyorum. Çünkü burada bir engellinin geçimi tamamen kısıtlanacak şekilde araba park edilmiş. Bu araba park etmek falan değil.
araba park etmek ne kadar zor olursa olsun bir tekerlekli sandalyeli vatandaşın burada yaşayacağı zorluğun yanında hiçbir şey. Keşke bazı şeyler istisna olarak kalabilseydi ama ne yazık ki böyle olmuyor. Biz sadece kendi hayatımızı, kendi konforumuzu ve park etmek için dolaşmayacağımız birkaç yüz metreyi düşünüyoruz. Başka insanlar o rampadan geçebildi mi, evlerine ulaşabildiler mi, zarar gördüler mi, onların hayatları, onların özel hayatları var mı? Bunlarla hiç kimsenin ilgilendiği yok sanırım. Bu yüzden bu detayları çekmek istiyorum. Bu detayları görmezsek belki bu videoyu izleyen herhangi biri de bu hatayı bilmeden yapacak. Şimdi de sıklıkla yaşadığım bir şeyden bahsedeceğim. Özellikle otobüse bineceğim zaman en büyük yaşadığım sorun şu. Şu an gelen otobüs hangi otobüs? Evet, bunun için üretilmiş uygulamalar var ama onlar yaklaşık veriler veriyor. Yaklaşık 19 dakika sonra şu otobüs gelecek diyor. Ama gelen otobüsün hangisi olduğunu, 3 tane 4 tane otobüs var arka arka. Hangi otobüse bineceğim ben? Bunu bilemiyorsunuz. Bazı otobüsler anons geçiyor. Onlar da kalabalık anlarda zaten duyulamıyor. Duyulanlar ise çok erkenden başlamış ve siz kapıya yaklaştığınız anda anons çoktan bitmiş oluyor. Evet, bunları normal insanların anlaması çok güç. Bu video birilerine ulaşırsa belki bunlarla ilgili düzenlemeler yapılır. Bazı çalışmaların yapıldığını biliyorum ama özellikle yanınızda hiç kimse yoksa hiç görmeyen bir vatandaşın otobüsü bilmesi gerçekten çok zor oluyor. Bugün yalnızca gezerken karşımıza çıkanları gösterebildik size. Biliyorum ki çok daha fazla kötüleri var. Çok daha fazla iyi yerler de var. Biliyoruz ki bu sorunları çözmenin yolu çok kolay. Biraz düşünceleri, biraz da yapılanları iyi yöne doğru çekmek. İnşallah bu video faydalı olur. Siz de böyle problemli yerler, böyle problemli unsurlar görürseniz lütfen bana Instagram veya mail yoluyla iletin. Belki bir sonraki videoda onlardan da bahsederiz. Ben kendi gözümün fark edebildiğince bu videoları oluşturmaya ve bu hataları size ulaştırmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider. Umarım bu sorunları hep birlikte aşarız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.